Bu video felsefi anlamda değerler üzerine başladığımız serimizin ikinci bölümüdür. İlk videomuzda değerler nedir sorusuna odaklanarak felsefi değerlerin temellerini ve onların insan hayatındaki önemini ele aldık. Bu videoyu izlemeden önce serinin ilk bölümünü izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece bugünkü konumuzu daha derin bir anlayışla takip edebilirsiniz. Şimdi felsefenin tarihsel akışında Antik Yunan'dan modern döneme kadar değerler üzerine düşüncelere bir adım daha yakından bakalım. Antik Yunan döneminde değer kavramı. Sokrates ahlaki değerlerin bireyin içsel yaşamıyla ve erdemle bağlantılı olduğunu savunmuştur. Sokrates'e göre erdem bilgiye dayanır. İnsan iyi olanı bildiğinde iyi davranacaktır. Doğru ve yanlışın bilgisi, ruhun daha iyi bir yaşam sürmesi için gereklidir. Platon değerleri idealist bir yaklaşımla ele almıştır. Platon'a göre gerçek değerler ve iyi kavramı fiziksel dünyada değil, idealar dünyasında bulunur. İyilik mutlak ve evrenseldir. İnsanlar fiziksel dünyada yalnızca bu evrensel iyiye yaklaşmaya çalışırlar. Platon'un Devlet adlı eserinde toplumun adil bir şekilde yönetilmesi için liderlerin iyiyi bilmesi gerektiğini savunur. Aristoteles ahlaki değerleri erdem etiği çerçevesinde tanımlamıştır. Aristoteles'e göre en yüksek değer eudaimonia yani mutluluk ya da iyi yaşamdır ve bu ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir. Erdem aşırılıklarla değil, ölçülü ve dengeli davranışlarla kazanılır. Aristoteles ayrıca her eylemin belirli bir amaca yöneldiğini ve bu amacın insan doğasındaki iyiyi gerçekleştirmek olduğunu vurgular. Orta Çağ döneminde değer kavramı. Hristiyan felsefesinin temelini atan Augustinus, değerleri Tanrı ile ilişkilendirir. Ona göre en yüksek iyi Tanrı'dır ve insanlar ancak Tanrı'ya yönelerek doğru değerleri bulabilirler. Dünya hayatındaki değerler geçicidir. Ebedi değerler ise ruhsal olanla ilgilidir. Thomas Aquinas, Aristoteles'in erdem anlayışını Hristiyan teolojisiyle birleştiren Aquinas, değerlerin doğrudan Tanrı'nın iradesiyle bağlantılı olduğunu savunur. Ahlaki değerlerin kaynağı doğa yasalarıdır ve bu yasalar akılla bilinebilir. İnsan, aklı kullanarak doğru ve yanlış arasında ayrım yapabilir. Rönesans ve erken modern döneminde değer kavramı. Montaigne, ahlaki değerlerin kültürel göreceliğine dikkat çekmiştir. Ona göre, farklı toplumlar farklı ahlaki normlara sahiptir ve bu normlar evrensel bir iyi ya da doğru kavramına dayanmaz. Montaigne, bireysel özgürlük ve kişisel deneyimlerin önemini vurgulamış, evrensel doğrulara şüpheyle yaklaşmıştır. Thomas Hobbes, değerlerin insanın doğasından ve hayatta kalma güdüsünden türediğini savunmuştur. Ona göre insanlar doğası gereği bencil varlıklardır ve kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışırlar. Ahlaki değerler ve yasalar, toplumun düzenini sağlamak için oluşturulan sözleşmelerle ortaya çıkar. Locke'a göre değerler, insanların doğal haklarından türetilir. İnsanlar doğuştan özgür, eşit ve bağımsızdırlar. Ahlaki değerlerin kaynağı, bireyin sahip olduğu yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarıdır. Locke, bu değerlerin korunmasının toplumun ana amacı olduğunu savunur. Aydınlanma döneminde değer kavramı. Immanuel Kant, ahlaki değerlerin akıl yoluyla bilinebileceğini savunmuştur. Ona göre en yüksek değer, ödev ahlakına, yani deontolojiye dayalıdır. Bir eylem, yalnızca evrensel bir yasaya uygun olarak yapılırsa, ahlaki olarak değerlidir. Kant'ın kategorik imperatif ilkesi, insanın her zaman, başkalarının haklarını gözeten ve evrensel geçerliliği olan bir ahlaki yasaya göre hareket etmesi gerektiğini belirtir. Jean-Jacques Rousseau, toplumun yozlaşmasının bireyin doğal iyiliğini bozduğunu savunur. İnsanlar doğaları gereği iyidir. Ancak toplumun baskıları ve yapay değerler bu iyiliği bozar. Rousseau, doğayla uyumlu bir yaşam ve toplumun yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgular. David Hume,
ahlaki değerlerin duygulardan kaynaklandığını savunur. Ona göre değerler, rasyonel düşünceyle değil, insanların duygusal tepkileriyle oluşur. İyilik ya da kötülük, insanların hissettiklerine bağlıdır ve bu nedenle evrensel değildir. Modern dönemde değer kavramı. Friedrich Nietzsche, geleneksel ahlaki değerleri sorgulayan ve eleştiren bir filozoftur. Ona göre Batı kültürünün ahlaki değerleri köle ahlakına dayanmaktadır ve bu değerler insanın gerçek potansiyelini gerçekleştirmesine engel olur. Nietzsche, insanın kendine yeni değerler yaratması gerektiğini savunur ve üst insan kavramıyla bu yeni değerlerin temsilcisi olan bireyi tanımlar. John Stuart Mill ve utilitarizm adlı etik teoriyi savunur. Ona göre en yüksek değer, en büyük mutluluk ilkesidir. Bir eylem en fazla sayıda insan için en büyük mutluluğu getiriyorsa ahlaki olarak değerlidir. Mill, bireysel özgürlüğü ve kişisel mutluluğu da ahlaki değerlerin merkezine koyar. Egzistansiyalizm yani varoluşçuluk, bireyin değerlerini kendi varoluşu doğrultusunda yaratması gerektiğini savunur. Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir gibi filozoflar, insanın önceden belirlenmiş bir doğası olmadığını ve hayatının anlamını kendisinin yaratması gerektiğini savunmuşlardır. Çağdaş felsefe değer kavramı, postmodern düşünce, değerlerin mutlak ya da evrensel olmadığını, bunun yerine bireysel ve toplumsal bağlamlarda şekillendiğini savunur. Michel Foucault ve Jacques Derrida gibi filozoflar, güç ilişkilerinin değerlerin oluşumunda oynadığı rolü vurgulamış ve geleneksel ahlak anlayışlarını eleştirmişlerdir. Antik Yunan'dan modern döneme kadar değer kavramı, felsefenin temel tartışma konularından biri olmuştur. Antik dönemde evrensel ve idealleştirilen değerler varken, modern ve çağdaş felsefede değerlerin bireyselliği ve göreceliği ön plana çıkmıştır. Her dönemde farklı filozoflar, değerlerin kaynağı ve işlevi üzerine derin tartışmalar yürütmüş ve bu tartışmalar günümüz düşüncesine önemli katkılar sağlamıştır.